Şu an dünyada sizin zeka seviyenizde düşünebilen bir canlı var. Alet kullanıyor, problem çözüyor, oyun oynuyor, hatta sizi tanıyor. Size kızıyor, sizi test ediyor. Ama bir medeniyeti yok. Çünkü 3 yıl sonra ölüyor. Önce gerçekle başlayalım. Ahtapot nedir ve neden bu kadar çok konuşacağız? Ahtapotlar, Kambriyen döneminden yani yaklaşık 500 milyon yıl önce itibaren bu gezegende var. Dinozorlardan çok daha eski. Omurgasızlar dünyasının en karmaşık sinir sistemine sahip canlısı. Bir ahtapotun yaklaşık 500 milyon nöronu var. Karşılaştırmak gerekirse bir farenin beyni 70 milyon nöron taşır. Ama asıl şaşırtıcı olan şu: bu nöronların yalnızca 1/3'ü beyinde. Geri kalanı kollarda. Yani ahtapotun her kolu bağımsız düşünebiliyor. Bilim insanları ahtapotlara şunları yaptırdı. Birincisi labirent testleri. Ahtapotlar labirentleri yalnızca çözmekle kalmadı, bir sonraki seferinde daha hızlı çözdü. Yani öğrenebiliyor. İkincisi kavanoz açma. Kapağını vidalarla kapatılmış bir kavanozun içine yem konulduğunda ahtapotlar dakikalar içinde vidayı açmayı öğreniyor. Bir dahası başka bir ahtapotun açtığını izleyerek öğreniyor. Gözlem yoluyla öğrenme, medeniyetin temel taşıdır. Üçüncüsü oyun oynamak. Avlanmak zorunda olmadıkları halde nesnelerle oyun oynuyorlar. Bu davranış şimdiye kadar yalnızca omurgalılarda gözlemlenmişti. Dördüncüsü kişilik. Seattle akvaryumunda çalışan bakıcılar aynı türden farklı ahtapotların bazı insanları sevip bazılarından nefret ettiğini belgeledi. Bireysel kişilik. Bu basit bir içgüdü değildir. Ve belki de en tuhaf yetenek. Ahtapotların tamamı renk körü. Gözlerinde tek bir fotoreseptör var. Ama derilerini milisaniyeler içinde binlerce renge ve desene dönüştürebiliyorlar. 2016'da Harvard'da araştırmacılar şunu keşfetti. Ahtapotların derilerinde ışığa duyarlı proteinler var. Yani deriyle görüyor olabilirler. Tüm vücutları bir göz gibi çalışıyor olabilir. Bu iletişim sistemi bizim dilimizden çok daha yüksek bant genişliğine sahip olabilir. Peki bu kadar zeki bir canlı neden okyanus tabanında bir medeniyet kuramadı? Cevap evrimsel bir trajedi. Birinci neden ömür. Bir ahtapot ortalama 1 ila 3 yıl yaşar. Öğrendiği her şeyi, keşfettiği her şeyi kendisiyle birlikte götürür. Nesiller arası bilgi aktarımı sıfır. İkinci neden, anne olmak demek ölmek demek. Dişi ahtapot yumurtalarını bıraktıktan sonra yemek yemeyi de bırakır. Ve yumurtaları açılana kadar onları bekler. Yumurtalar açıldığında anne ölür. Yani yavrular hiçbir zaman annelerini tanımaz. Sosyal öğrenme imkansız. Üçüncü neden, yalnız avcılar. Ahtapotlar sosyal değil. Birlikte avlanmıyorlar. İşbirliği yapan türler zekayı ölçekleyebilir. Ahtapotlar bunu yapamaz. Dördüncü neden, yumuşak vücut. Kemik yok, kabuk yok. Fosil bırakmak neredeyse imkansız. Bu yüzden evrimsel geçmişlerini bile tam olarak bilmiyoruz. İşte evrimsel ironi burada başlıyor. Ahtapotlar bu kadar zeki çünkü kısa yaşıyorlar. Kısa hayatta hızlı öğrenmek zorundalar. Zeka kısa ömrün bir sonucu ve kısa ömür zekanın bir hapishane duvarı. Doğa bu hayvanı zirveye taşıdı. Sonra kapıyı kapattı. Peki şimdi tek bir değişken koyalım masaya. Sadece bir şey değişiyor. Ahtapotların ömrü. Genomlarındaki tek bir mutasyon sayesinde 80 yıla kadar uzuyor. Bu biyolojik olarak imkansız değil. Grönland köpek balığı 400 yıl yaşıyor. Yayın balığı 150 yıl yaşıyor. Neden ahtapot yaşamasın? Bir ahtapot artık 80 yıl yaşıyor. Ve bir gün bir yaşlı ahtapot genç bir ahtapota kavanoz açmayı öğretiyor. Dünyada ilk kez nesilden nesile geçen bir beceri var. Başlangıçta küçük şeyler. Hangi taşın altına yem saklanır, hangi akıntıdan kaçınılır, hangi renkle hangi duygu ifade edilir gibi. Ama bilgi birikmesi başlarsa durdurulamaz. 10.000 yıl sonra bazı ahtapot toplulukları belirli kaya koridorlarını kendi bölgeleri olarak işaretlemeye başlıyor. Mülkiyet kavramının ilk kıpırtısı ve deri renk dili. Artık yalnızca kamuflaj için değil, mesajı taşımak için kullanılıyor. Ahtapot iletişim o kadar yüksek çözünürlüklü ki
bizim dilimizin kat be kat üzerinde bir bilgi yoğunluğuna ulaşıyor. Dilerseniz şöyle düşünün. Bizim alfabemiz 29 harf. Onların alfabesi tüm vücut yüzeyi. Milyonlarca piksel ve gerçek zamanlı. 8 kolun her biri bağımsız düşünebildiği için bir ahtapot eş zamanlı 8 farklı işlem yapabiliyor. Bir kol taşı tutuyor, bir kol kesiyor, bir kol ölçüyor, bir kol öğretiyor. İlk araçlar çok basit. Keskin taş parçaları, kabuk kaplar. Ama asıl devrim mimaride başlıyor. Ahtapotlar zaten yuva yapan canlılar olduğu için taşları düzenleyip kapı gibi kullanıyorlar. Bu içgüdüyü 80 yıllık yaşam süresiyle nesilden nesile aktarılan teknikle birleştiriyorlar. 50 bin yıl içinde okyanus tabanında ilk inşa edilmiş yapılar var. Sert mercan iskeletinden duvarlar, kaya oyma odalar, akıntıya karşı konumlandırılmış şehir düzenleri. Ve burada ilginç bir mimari problem ortaya çıkıyor. Yer çekimi. Suda farklı çalışır. Ahtapot mimarisi hiçbir zaman piramit veya kule inşa edemez. Bunun yerine yatay, geniş ve birbirine tünel ağlarıyla bağlı antik Roma lağım sistemi gibi şehirler oluşturulurdu. Ahtapot bilimi nasıl gelişirdi? Bizden çok farklı. Biz dışarıyı gözlemleyerek matematik geliştirdik. Gökyüzü, yıldızlar, gezegenlerin hareketi. Ahtapotların bir gökyüzü yok. Onlar derinliğe bakıyor. Hidroloji, su basıncı, akıntı, tuz yoğunluğu, muhtemelen ilk bilim dalları bunlar. Çünkü hayatta kalmak için şart. Kimya, biyolojimizden önce gelir. Ahtapotlar zaten zehir üretiyor. O zehrin kimyasını anlamak ilaç üretimine gider. Peki matematik? Biyolog Roger Hanlon şunu söyledi. Ahtapot deri desenleri Fourier dönüşümlerine benziyor. Yani ahtapotlar matematiksel bir dil zaten kullanıyor olabilir. Sadece biz okuyamıyoruz. Ve felsefe. Bilinç üzerine düşünmek yalnızlıkla başlar. Ahtapotlar doğası gereği yalnız. Bu kadar büyük bir beyin, bu kadar derin bir yalnızlıkla ne üretir? Belki dünyanın en derin, varoluşsal felsefesini onlar yazardı. Ve şimdi gelelim en tüyler ürpertici soruya. Homo sapiens, Afrika'dan çıkıp tüm kıtalara yayıldığında, deniz kıyılarına geldiğinde ne olurdu? İnsan ateş kullanıyor, metal işliyor, kara medeniyeti kuruyor. Ahtapot su altında, tamamen farklı bir medeniyet kurmuş. İkisi de birbirinin varlığından haberdar olmayabilir. Onlarca bin yıl boyunca paralel iki medeniyet aynı gezegende birbirinden bir haber. İlk temas nasıl olurdu? Bir balıkçı ağı mı, bir dalgıç mı, yoksa ahtapotlar mı yüzeye çıkar? Bir ahtapot medeniyeti ile insanlık arasında ilk iletişim girişimini düşünün. Biz ses kullanıyoruz. Onlar ışık ve renk. İki taraf da birbirini nasıl tanımlardı? Belki tanımlamazdı. Belki savaş olurdu. Belki de tarihin en büyük ittifakı doğardı. Kara medeniyeti ve deniz medeniyeti. Şimdi gerçeğe dönelim. Ahtapotlar hala orada. Okyanus tabanında. 3 yılda bir nesil geçiyor. Her nesil sıfırdan başlıyor. Hiçbir şey aktarılmıyor. Ama o zekanın içinde ne var bilemiyoruz. Belki hiçbir şey, belki her şey. 2023'te yapılan bir araştırma, ahtapotların REM uykusuna girdiğini ve bu uyku sırasında renk değiştirdiğini gösterdi. Araştırmacılar bunun rüya görmek olabileceğini söylüyor. Peki ne hakkında rüya görüyor? Belki kaçırdıkları bir avı, belki çözemedikleri bir labirenti ya da belki hiç yaşayamadıkları uzun bir ömrü. Zeka tek başına bir medeniyet kurmaz. Zamana ihtiyaç var. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası Hypotesis. Derinliklerde ve gerçeğin ötesinde görüşmek üzere. Bronze roots hold the forgotten spire beneath the weight of a tear.